Hoş geldiniz, ben Muhlis Akkoca. Bugün YouTube videolarına altyazı eklemenin öneminden ve bu sayede yurt dışından izlenmelerin nasıl arttırılacağı hakkında konuşacağız. Sizlere hiçbir yerde göremeyeceğiniz veriler göstereceğim. Çok önem verdiğim ve faydalı olduğunu düşündüğüm bir video olacak. O yüzden başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Danışmanlık verdiğim, benim de çok sevdiğim bir kanalın YouTube Studio'daki altyazı ve yurt dışı izlenmeleriyle alakalı verilere birazdan beraber bakacağız. Bu sayede anlattığım şeyleri örneklerle zenginleştirmiş olacağız. Şimdi hazırsak detaylara geçelim. Öncelikle bu tarz videolarla sizlere fayda sağlamaya çalışıyorum. O yüzden bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi gelelim konumuza. YouTube videolarına altyazı eklemek sadece yurt dışı izlenmelerine değil, mevcut dilde yayın yaptığınız ülkelerde izlenmeyi de etkiler. Yani Türkçe olarak yayın yapıyorsak Türkiye'deki izlenmeleri de arttırma ihtimali vardır. Çünkü altyazı eklenen bir video YouTube algoritması tarafından artı bir puan almanızı sağlar. Ek olarak yazdığınız altyazıda geçen anahtar kelimeler sayesinde potansiyel olarak videonun daha fazla kişiye önerilme ve gösterilme imkanına sahip olur. İlk olarak bunu bilelim. Altyazı eklemenin bir diğer avantajı ise videonuz global bir hale gelir ve yurt dışından potansiyel çok daha fazla izleyici ve abone kazanma şansınız olur. Bir diğer artısı yurt dışından gelen izlenmeler sayesinde kazançlarımız 8-10 kata kadar artabilir arkadaşlar. Bakın abartmıyorum. Şu an hali hazırda yönettiğim bir kanalda kazançları son 5-6 aydır resmen uçurduk. Yurt dışı izlenmelerinden gelen kazançlarla alakalı da ayrı bir detaylı video yapacağım. Yine o videoda hangi ülkeden ne kadar gelir elde edildiği hakkında veriler göstereceğim. Ek olarak belki de en önemlisi işitme engelli ve duyma zorluğu çeken kişilere de yardımcı olmuş oluruz. Videoyu kolayca izlemelerini ve anlamalarını sağlarız. Şimdi gelin beraber YouTube Studio'ya giriş yapıp altyazılar sayesinde izlenmelerde neler değişmiş bakalım. YouTube Studio'ya giriş yaptık. Kanalımızda altyazıların faydasını son 90 günde gördüğümüz için burayı son 90 gün olarak ayarlıyorum. Şimdi buradan diğer seçeneklerden öncelikle altyazılar kısmına bir giriş yapacağım. Evet, gördüğümüz gibi burada toplamda 90 günde 7.524.000 kanalımız izlenme almış. İzlenme süremizde 1.026.000 saat izlenme almış. Ortalama görüntülenme süremizde 8.10, 8 dakika 10 saniye. Çok güzel bir oran. Şimdi aşağıdaki verilere geldiğimizde altyazı yok. Yani altyazısız bir şekilde videoyu izleyenlerin sayısı %61. Yani 4.613.000 kişi. Altyazılı yani İngilizce olarak bu videoyu izleyenlerin sayısı ise 2.345.000 kişi arkadaşlar. Yaklaşık %31. Yani kanalımızdaki videoyu izleyen izleyicilerin 1/3 bu videoları İngilizce altyazılı bir şekilde izliyor. Bu çok önemli bir veri. 1/3 bir oran, gerçekten mükemmel bir oran. Bir de şöyle güzel bir artısı var. Örneğin altyazı olmadan izleyenler 7.56 yani 8 dakika ortalama görüntülenme süresi varken İngilizce altyazılı izleyenler 9 dakika izliyor bu videoyu. 8 dakika 50 saniye izliyor. Yani daha fazla izliyorlar. Böyle bir artısı da var. Ama bundan ziyade altyazı sayesinde, İngilizce altyazı sayesinde çok ciddi bir izlenme alıyoruz. Yani son 90 günde 2,5 milyona yaklaşık insan bizim videolarımızı İngilizce olarak izlemiş. Bunun altında yine diğer veriler var diğer ülkelerden. Bunların detaylarına çok girmeyeceğim. Bizim için önemli olan İngilizce. Sadece İngilizce altyazı giriyoruz ve İngilizce altyazımızı da orijinal çevirmen tarafından yazdırıp o şekilde videoyu yüklüyoruz. Şimdi bu altyazıları gördük. Buradan bir çeviri kullanımına ben yine gireceğim. Yine diğer seçeneklere tıkladım. Buradan çeviri kullanımını bulursam hemen şuradan çeviri kullanımına evet girdim. Toplamda zaten izlenmemizi söylemiştik. Orijinal dilde izleyenler burada yine aynı şekilde yazıyor. 5.085.000 %67. Çevrilmiş bir şekilde izleyenlerin oranında 2.326.000. Zaten bu çevrilmişlerin birçoğu da İngilizce olarak izlemişlerdir. %31'lik oran. Benzer bir oranı burada da görüyoruz. Şimdi bunu da bitirdik. Coğrafyaya giriyorum. En önemli verilerden bir tanesi burası arkadaşlar. Şöyle bir aşağı doğru geldim. Evet, şimdi Türkiye'den izlenmeleri görüyorsunuz. Sadece Türkiye'de izlenmeler yani %31'e kadar düştü. 7,5 milyon izlenmeden 2.343.000'i Türkiye'den izleniyor. Yani Türkiye'den izlenmeler gittikçe azınlığa düşmeye başladı ve özellikle Hindistan ve Amerika'da izlenmeler her geçen gün artıyor. Türkiye'den sonra en çok izlenen ülke burada Hindistan. 859.000'lik yani yaklaşık tüm izlenmeleri oranla %11'lik bir izlenme buradan Hindistan'dan elde etmişiz. Ondan sonra bence bu verideki en önemli yer Amerika Birleşik Devletleri'nden %6.3 yani 470
173 binlik bir izlenme elde etmişiz. Amerika şu açıdan önemli. Kazanç anlamında YouTube'dan elde edeceğimiz kazançlarda ABD'den gelen izlenmelerden çok ciddi derecede yüksek kazançlar elde edebiliyoruz. Bununla alakalı ayrı bir video çekeceğim. Yurt dışından gelen izlenmelerden ne kadar para kazanılıyor diye. Onu da yine YouTube Studio üzerinden, istatistikler ve veriler üzerinden sizlere göstermeye çalışacağım. Amerika'daki izlenmelerimizi de gördük. Ondan sonra burada devam ediyor. Endonezya, Vietnam, Tayland, Pakistan, Almanya devam ediyor. Almanya da yine bizim için çok önemli. Almanya'dan gelen kazançlar da yine ciddi bir şekilde. İzlenmelerimiz de hiç fena değil. 176 bin izlenme elde etmişiz. Bu da %2.4'e tekabül ediyor. Aşağıya yine bu şekilde devam edebiliriz. Farklı ülkelerden izlenmeler, gayet yüksek izlenmeler elde edebiliyoruz. Ama en yüksekleri dediğim gibi Hindistan, Amerika, Endonezya gibi devam ediyor. Şimdi burayı da gördük. Buradan sonra bir de size trafik kaynağını göstermek istiyorum. Çok kısa. Trafik kaynağında şöyle bakalım. Şimdi eğer bir kanalda göz atma özellikleri ve önerilen videolardan çok yüksek izlenme elde ediliyorsa zaten o kanalın sırtı yere gelmez. Göz atma özellikleri neydi? Buraya geldiğimizde zaten açıklaması yazıyor. Ana sayfa, ana ekran, abonelikten ve diğer göz atma özelliklerinden gelen trafik. Yani buradan gelen trafik zaten %50. Her iki kişiden birisi buradan bu videolarımızı izlemiş, görmüş. Önerilen videolar da çok iyi. Yani %35. Burada da yine geldiğimizde zaten önerilen videolar isminden de anlaşılacağı gibi diğer videolarla birlikte ve bunlardan sonra görünen önerilenlerden gelen görüntülenme zaten bu ikisi yaklaşık %85-86'ya tekabül ediyor toplam izlenmelerimizden. Dediğim gibi göz atma ve önerilen videolarda YouTube çok ciddi bir şekilde bizlere öneri veriyor. Farklı insanların karşısına çıkartıyor ve altyazıları düzenli bir şekilde ekledikten sonra ve belli bir süre geçtikten sonra özellikle son 3 aydır, son 4 aydır sürekli daha fazla kişiye videolarımız öneriliyor ve bu önerilen kişiler genellikle hep yurt dışından kişilere önerilip oradan gelen izlenmeler sayesinde elde ediyoruz. Dediğim gibi Türkiye'den izlenmeler her geçen gün biraz daha düşüyor. Yurt dışından gelen izlenmeler artıyor. Bu sayede altyazıların faydasını sizlere veriler üzerinden göstermeye çalıştım. Evet arkadaşlar, altyazıların yaratmış olduğu faydayla alakalı verileri sizlere detaylı bir şekilde gösterdim. Özellikle izlenen video dili ve hangi coğrafyadan izlendiği ile alakalı ciddi veriler var. Kanalımız altyazıların faydasıyla beraber son 3 ayda çok ciddi bir ivme yakaladı ve bu ivmenin en büyük sebebi yurt dışından gelen izlenmeler sayesinde oldu. Ben bile altyazı girişlerini yaparken bu kadar fayda sağlayacağını düşünmüyordum. Hem videoların altına gelen yorumlar hem yeni gelen abonelerin neredeyse yarısına yakını yabancı dilde ve farklı ülkelerden gelen insanlar. Kanalımız şu anda global olma yolunda ciddi şekilde ilerliyor. Böyle devam ederse 3-4 ay sonra Türkiye'den gelen izlenmeler azınlığa düşecek. Büyük bir çoğunluk yurt dışından ve İngilizce olarak izleyecek. Bu arada şu bilgi notunu da paylaşayım. İngilizce altyazı girerken otomatik çeviri kullanmıyoruz. Orijinal bir şekilde çeviri yaptırıyoruz. Öncelikle Türkçe altyazısını yazdırıyoruz. Ardından bu Türkçe altyazıyı gönderip aynı dosyayı İngilizce yapıp bize tekrar gönderiyorlar. Bu işlemlerle alakalı çalıştığımız arkadaşlar var. Otomatik çeviri yaptığımızda haliyle her şeyi doğru çevirmiyor. O yüzden orijinal bir şekilde İngilizce altyazı yazdırmak çok önemli. Bunun yanında başlık ve açıklamayı da Türkçe ve İngilizce olarak ayrı yazıyoruz. Türkçe bir tarayıcıdan YouTube'a girerseniz Türkçe görüyorsunuz. İngilizce bir tarayıcıdan girerseniz de başlık ve açıklamayı İngilizce olarak görüyorsunuz. Tabii ki bu işler için ayrı bir bütçe oluşturmak gerekiyor. Ama sizlere tavsiyem öncelikle otomatik çeviri olarak altyazılar ekleyin. Daha sonra yurt dışından izlenmeler arttıkça bu işe bütçe ayırıp orijinal bir şekilde altyazılar yazdırmanız en doğrusu olacaktır. Şu an ben de kendi kanalımda Türkçe altyazı yazdırıyorum ve İngilizceye otomatik çeviri yapıyorum. Ama eğer YouTube Studio'daki verilere baktığımda yurt dışı izlenmeleri ve altyazı kullanımı artmaya başladığı takdirde hemen orijinal çeviri yaptıracağım. Kendi izlediğim yolu ve önemli tavsiyeleri de bu şekilde aktarmış olayım. Evet arkadaşlar, YouTube videolarında altyazının önemi ve yurt dışı izlenmeleri hakkında referans ve gayet faydalı bir içerik oluşturduğumu düşünüyorum. Umarım ki fazlasıyla faydasını görürsünüz. Sizlere bu gibi pek çok eşi benzeri olmayan özgün içerikler üretmeye çalışıyorum. Hem kendi kanalımı hem de sizlerin kanalını geliştirmeye çalışıyorum. Bu yolla bana destek olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz benim için çok önemli. Eğer sorularınız varsa da yorumlar kısmından cevaplamaya çalışırım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.